Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere halka grafiği yardımı ile yönleri nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnekte sıfırdan başlayarak 360 dereceye kadar 22,5 katları şeklinde artan daireler var. Burada her şey sabit. Ancak sayfa 2'ye geldiğimizde ve formüller şimdi hesapla dediğimizde her bir dairenin etrafında dönen noktalar olduğunu göreceksiniz. Bu noktalar ile konumun nerede olduğunu görselleştirmiş oluyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 3'te şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi ilk iş olarak dairemizi bu şekilde ikiye bölmek için şuradan şöyle yapacağız. Bu daire 360 derece. Şöyle yapıyorum. 360 bölü 2 diyorum. Şuradaki değeri şuna oranlayacağım. Shift eşittir. Buradaki değeri buna bölüyorum. Windows F4'te sabitliyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Burada yaptığım şey şu. Buradaki değerin 180'e olan oranı ile birlikte konumunu belirlemiş oluyorum. Ama bunu küsuratlı istemiyorum. Bu yüzden şöyle yapacağım. Yuvarla diyeceğim şurayı. Şuraya da 0 diyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Şimdi benim şöyle yapmam gerekiyor. Şuraya geleyim. Burada daha iyi anlatacağım. 0'dan 90'a kadar olan kısmı kuzeyde, 90'dan 270'e kadar olan kısım güney, sonra tekrar 270'den 360'a kadar olan kısım kuzeye geliyor. Yani şöyle. Burada aslında bunu belirlemiş olduk. Şöyle bakın görünüyor. Şimdi yapacağım tek şey şuraya bunları kuzey, güney, kuzey diye yazdırmak olacak. Bunu da şöyle yapacağım. Shift eşittir eleman diyorum. Şunu seçiyorum. Çift tırnak kuzey diyorum. Çift tırnak sonra çift tırnak güney diyorum. Çift tırnak sonra tekrar kuzey. Çift tırnak parantezi kapatıyorum. Değer yok olmasının sebebi buranın 0 olması. Bakın şöyle göstereyim. Burayı şöyle yapacağız. Değer olması için artı 1 diyeceğim. Ve şunu aşağı doğru çektireceğim. Şimdi grafiğimizi yapalım. Bunun için şuradaki değer kadar 1 yazacağım. Bunu almayacağım. Bunu seçiyorum. Ekle diyorum. Şuradan şu grafiğimi seçiyorum. Şunu daraltayım. Şuradan grafik başlığını ve göstergeyi kaldırayım. Şuradan görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Grafiğime geliyorum. Buradan da dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Şunu seçiyorum. Boyutunu 10'a 10 yapacağım. Yine grafiğimi seçiyorum. Buradan veri seç. Ekle diyorum. Şunları siliyorum ve buradan 2 tane bir seçiyorum. Tamam diyorum. Grafiğimin üzerine geliyorum. Buradan seri grafik türünü değiştir diyorum. İkinci seçtiğimi şöyle yapıyorum. Ve arkaya alacak şekilde ikinci eksen olarak şunu seçiyorum. İlkini seçiyorum. Buradan dolgusu düz de beyaz olsun. Kenarlığı siyah olsun. Ve 1,5 kalsın bu şekilde. Grafimi tekrar seçiyorum. Buradan halka delik boyutunu biraz daha büyüteceğim şöyle. Böyle kalsın. Bu iyidir. Şunu seçiyorum. Bunun da açısını 90 yapacağım. Şu şekilde dönmesini sağlayacağım. Rengini isterseniz değiştirelim. Farklı bir renk yapalım bu sefer. Böyle cins bir renk olsun. Şu ortadaki çizgiyi düzenleyelim. Bu olmadı. Siyah olsun. Evet. Ve şimdi veri etiketlerimizi ekleyelim. Şunları seçiyorum. Sağ klik veri etiketlerini biçimlendir diyorum. Buradan
hücrelerdeki değer diyorum ve şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Şuradaki değeri kaldıracağım. Bunları kalın yapıp biraz büyüteceğim. Daha sonra şuradaki, şu an görünmüyor ama şu ikisini seçiyorum. Bunları da şöyle güney ve kuzeyi seçeceğim. Tamam diyorum. Değeri kaldırıyorum. Bunu ortalıyorum şöyle. Kalın yapıyorum, beyaz yapıyorum, biraz da büyütüyorum. Evet, bu şekilde iyidir. Şu değerlerin hepsini kenara alacağız şu şekilde. Şöyle göstereyim. Sadece bunu seçip şuraya alacağız. Şunu şuraya. Bu arada tabi bu çizgiler olmamalı. Şunu şuraya. Bunu yapabilmek için biraz yaklaşmam gerekiyor. Şöyle. Evet, böylece ilk grafiğimizi tamamladık. Şunu eski haline alalım. Ve grafiğimizi şöyle biraz sağ tarafa çektirelim. Şu şekilde. Şuraya geliyorum. Şu formülü şuraya yapıştıracağım. Ve bunu 4'e böleceğim bu sefer. Şu formülü alıyorum, yine buraya yapıştırıyorum. Şunu da şuraya alacağım. Bunu da şu değere çekeceğim. Aşağı doğru çekiyorum bunu da. Şu formülü alıyorum, yine buraya yapıştırıyorum. Ama bunda değişiklik yapacağız biraz. Şu araya ekleme yapacağız. Buraya doğu diyeceğiz. Çift tırnak doğu. Çift tırnak noktalı virgül. Şuraya da batı diyeceğiz. Çift tırnak batı. Çift tırnak noktalı virgül. Aşağı doğru çektiriyorum bunda. Şunları kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Şunları da alıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri. Az sonra grafiğimizde lazım olacak bize bunlar. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şunu biraz daha sağa çekeceğim tabi. Şöyle. Çünkü şurası az sonra lazım olacak yine bize. Hatta şöyle bir tane ekleme daha yapalım. Şimdi tekrar buna geliyorum. Veri seç diyorum. Şuradaki seri 2'yi düzenleyeceğiz. Şunu 4 tane yapacağız. Yani 5'e kadar çekeceğim. Tamam diyorum. Tamam. Daha sonra veri serisini biçimlendir. Şurayı da 45 derece yapacağım. Şöyle çevireceğim. Grafiğime tekrar geliyorum. Buradan veri etiketlerini tekrar düzenleyeceğim ve şunlar gelecek. 4 tane. Şunları seçiyorum. Veri etiketleri biçimlendir. Şuradan şunları seçtim. Tamam dedim. Ortala. Değeri kaldırdım. Kalın yapıyorum. Beyaz yapıyorum. Ve büyütüyorum. Son bir işlemimiz kaldı. Şunların renklerini ayarlayalım. Bunu mor yapacağız. Şunu da yeşil yapacağız. Şimdi diğer grafiğimize geçelim. Bunun için şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ve bunu 8'e bölüyorum. Daha sonra bunu alıyorum. Şunu şuraya çekiyorum. Bunu da yine bu değere çekiyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu.
Şu formülü alıyorum buraya. Bunun üzerinde şimdi değişiklik yapacağız. Kuzey ile doğu arasına kuzey doğuyu koyacağız. O yüzden şuraya çift tırnak kuzey doğu diyorum. Çift tırnak. Noktalı virgül. Şuraya geliyorum. Doğu ile güney arasına da güneydoğu diyeceğiz. Çift tırnak güneydoğu. Çift tırnak noktalı virgül. Güney ile batı arasına güneybatı diyeceğiz. Çift tırnak güney batı. Çift tırnak noktalı virgül. Şu batıyı düzeltelim. Burada bir yanlışlık yapmışız. Şunu da düzeltelim. Batı ile kuzey arasına da kuzeybatı diyeceğiz. Çift tırnak kuzey batı. Çift tırnak noktalı virgül enter. Aşağı doğru çektirelim bunu. Şunları kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Şunları kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Şunları kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum. Şunları kopyalıyorum. Özel yapıştır. Değerleri diyorum bunları da. Şimdi şu grafiğimi kopyalıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şöyle biraz şunu yanaştırayım şöyle. Tekrar veri seç. Şuradaki değerimi bu sefer 8'e çıkaracağım. Yani şöyle 9 diyeceğim buraya. Tamam diyorum. Şunları seçiyorum ve buradan veri etiketlerimi tekrar düzenleyeceğim. Şu şekilde hepsi geldi. Tekrar veri etiketlerini biçimlendir. Şu hücrelerdeki değer, şunları seçiyorum. Tamam diyorum. Değeri kaldırıyorum. Kalın yapıyorum. Beyaz yapıyorum ve büyütüyorum. Tabii göremiyorum şu an. Ve ortalıyorum tabii ki. Şöyle. Evet. 10.5 iyidir. Son iki işlem. Şunların açılarını ve renklerini belirleyelim. Şunu 22.5 yapmamız lazım. Ve renklerini de ayarlamamız gerekiyor. Şu yeşil olacak. Şöyle göremiyorum şunu. Şu mor olacak. Yeşil. Şu da mor. Evet, şu anda videomuzun başındaki ilk grafikleri yapmış olduk. Yani şunları. Şimdi sıra şunlarda. Şu hareketleri yapalım. Yine bunların üzerinden yapacağım ben. Bu yüzden ayrı bir sayfada yapmıyorum. Siz isterseniz ayrı bir sayfa ekleyebilirsiniz. Şuraya giriyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 0'dan 355'e kadar diyorum. Parantezi kapatıyorum. Buna 5 diyorum. Şuna da Shift eşittir 360 eksi topla diyorum. Şu ikisini topluyorum. Buradaki değerleri grafiğimize kullanacağız şimdi. Ama önce şunu bir ayarlayalım. Biraz daha şöyle sola kaydıralım. Şunu da aynı şekilde. Görünmüyor çünkü çok fazla. Ve Ctrl A diyorum. Şöyle hizalayalım. Üste hizala. Ortaya hizala. Yatay olarak dağıt diyelim şu şekilde. Şimdi ilk grafiğime geliyorum. Veri seç. Ekle. Şuraya geliyorum. Şunu siliyorum. Şunları ekliyorum. Daha sonra tamam diyorum. Tamam. Ve buna seri grafik türünü değiştir diyorum. Evet, halka olacak. Doğru. Tamam. Geliyorum. Şunun rengi bu şekilde de kalabilir. Sadece şunu rengini kaldıralım. Dolgusu olmasın. Diğeri olsun. İkinci grafiğe geliyorum. Veri seç. Yine ekle diyorum. Yine bunu siliyorum. Şunları alıyorum. Tamam diyorum. Tamam. Bunu da sadece şunu bırakacağız. O yüzden
şunların dolgusu olmayacak. Şunun da sadece şu. Bunu da kırmızı yapalım. Tabii şu şey olmasın. Veri etiketi olmasın. Ve son olarak da şuna veri seç, ekle. Şunları yine siliyorum. Şuraya ekliyorum. Tamam diyorum. Bu da tamamen bu şekilde kalsın. Formüllere geliyorum. Şimdi hesapla. Şuradaki şu değerleri silelim. Bunlar olmamalı. Şunu göremiyorum. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.